Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren gelişmeler var. Bu gelişmelerin hepsini tek tek sizlerle paylaşacağım. Şimdi bildiğiniz üzere Almanya bir karar aldı. Koronavirüsle ilgili 3G kuralı. Hemen buna kısaca göz atalım. Bundan sonra kamusal alanda restoran, tiyatro, sinema gibi iç mekanlar ile stadyum ve konser gibi etkinliklere ancak aşı yaptıranlar, hastalığa yakalanıp iyileşenler veya negatif test ibraz edenler girebilecek. Hızlı testlerin son 24 saat içerisinde yapılmış olması gerekmekte. Son 48 saat içerisinde yapılan PCR testleri de kabul edilecek. Bir otelde konaklayan kişi de her 3 günde bir korona testini yenilemek zorunda kalacak. Ancak düzenli olarak okullarda test yapılan öğrenciler ile küçük çocuklar uygulamadan istisna sayılacak. 7 günlük insidans değerinin 35'in altında olduğu eyaletlerde ise isterse 3G uygulaması iptal edilebilecek. Federal hükümetin aldığı karar doğrultusunda 11 Ekim'den sonra da testler ücretli olacak. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bunun anlamı şu. Aşı mecbur değil, aşı olmak sizin elinizde. İster olursunuz, ister olmazsınız diyorlar. Ama diyor ki burada, ben seni aşı olmaya mecbur bırakıyorum diyor. Neden? Diyor ki burada, restorana giremezsin, tiyatroya gidemezsin, sinemaya gidemezsin. Yani kamusal alan dediği, evinizden çıktıktan sonra sokak, cadde, sinema, aklınıza ne gelirse her yer kamusal alan demek zaten. Ve şunu söylüyor, diyor ki illa gideceksen test sonucunu da bana göstereceksin diyor. Ve devam ediyor, diyor ki 11 Ekim'den sonra yapılacak olan testlerden de para alacağım diyor. Şimdi bu yapılan şu arkadaşlar, bakın. Önümüzdeki günlerde Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı hızlı bir şekilde artacak. İzin dönüşleri başlayacak. Yeni bir varyant konuşuluyor. Ve gelinen noktada biz bir yıl öncesine yavaş yavaş dönmeye başlayacağız. Kış aylarına doğru iyice vaka sayıları artacak. Aşı mecbur değil diyor, parayı vereceksin diyor, test yaptıracaksın diyor. Yani kamusal alandan açıkladığı şu, öyle ya da böyle ben sizin hepinize bu aşıyı vuracağım diyor. Türkçesi bu. Başka bir açıklaması, izahatı yok. Şimdi Almanya'da enteresan bir bilgi vereyim size. Aşı daveti gönderilenlerin sadece %55'i aşı olmaya gitti. Aşı daveti gönderilenlerin %55'i. Geriye kalan kısmı ise hala aşı olmuş değil. Şimdi siyasetçiler şunu söylüyor. Diyor ki ben sizi mutlaka aşılayacağım. Bu aşılarla bu işi bitireceğiz diyorlar. Bilim insanları da bunu söylüyor. Bu işten para kazananlar da bu işi söylüyor. Bunu söylüyor. Yani bir şekilde herkese bu aşıları yapmak istiyorlar. İsterseniz ben yapmıyorum deyin. Şunu deyin, bunu deyin. Mutlak surette bir şekilde size bu aşıyı yapacaklar. Olursunuz, olmazsınız. Bunu ben bilemem. Ben sağlıkçı değilim. Bilim insanı değilim. Ben gazeteciyim. Ben ortaya çıkan tabloyu yorumluyorum. Şimdi benim burada kafamda bazı sorular var. Nedir bunlar? Şimdi yeni bir şey çıktı. Ne dediler? 3. doz. Çünkü Profesör Doktor Uğur Şahin ne dedi? 6 ayın sonunda bulmuş olduğumuz bu aşının antikor üretme seviyesi düşüyor. 6 ayın sonunda 3 doz aşı olunursa iyi olur diyor. Bu ne demek? 2 doz oldun, 3. doz. Peki bir 6 ay daha geçti. Ondan sonra da değerli izleyicilerimiz 4. doz. Bir 6 ay daha geçti. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nereye kadar? Mezara kadar. Peki
Kafamdaki sorulardan bir tanesini soruyorum şimdi. Bu aşılar piyasaya çıkmadan önce Profesör Doktor Uğur Şahin veya Merkel, yani bu işi sevk ve idare edenler, aşıyı bulanlar bize 3. dozdan, 4. dozdan, 5. dozdan bahsettiler mi? Yoksa bize şunu mu söylediler? Aşı bulundu, bu iş bitti mi dediler. İşte cevap verilmesi gereken soru bu. Profesör Doktor Uğur Şahin bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bugüne kadar dünya genelinde 1 milyar doz aşı ürettik ve dağıttık dedi. Güzel. Ve Profesör Uğur Şahin ve onun gibi düşünenler herkesin aşı olması gerektiğine inanıyorlar. Peki. Bu da güzel. Şimdi diğer aşılarla beraber baktığımızda dünyada yaklaşık 2,5 milyar doz aşı var. Herkes 2 doz aşı olduysa 1 milyar 250 milyon kişi aşı oldu demektir. Ya da olacak demektir. Peki geriye kalan, yani örneğin Afrika ülkeleri, geri kalmış ülkeler ya da aşı olmayanlar, onlar henüz aşıyla tanışmadılar. Bu durumda dünyada aşılanmamış insanlar hiç bitmeyecek. 100 milyonlarca insan, milyarlarca insan daha aşıyla tanışmadı ve tanışmayacak. Görünen bu. Çünkü aşı da bir maliyet. Bakın, Pfizer-BioNTech'in bu aşısı tek dozu 19 euro. Şu anda 19 euroya satılıyor. Afrika ülkelerini düşünün, geri kalmış, ekonomisi kötü olan ülkeleri düşünün. Bunların herhangi bir şekilde bu aşıyı satın almaları ve milyonlarca vatandaşını aşılaması mümkün değil. Almanya istediği kadar, Hollanda, Fransa, İsveç, İsviçre, Belçika, Avusturya, İngiltere, istediğiniz kadar vatandaşlarınızı aşılayın. Ama hiçbir zaman koronavirüs sizde bitmeyecek. Neden? Çünkü çok büyük bir sirkülasyon var. Afrika'daki geliyor, Amerika'daki geliyor, Asya'daki geliyor. Herkes geliyor bu ülkelere. Dünyanın her ülkesi öyle. Sürekli yabancılar geliyor. Yani sınırlarını kapatmak gibi bir şey de söz konusu değil. Bakın arkadaşlar, isterseler 3,5 milyar insanın dünyada yaşadığını farz edelim. 3 milyar 450 milyon kişiyi aşı yapsınlar. Hiç önemli değil. O geriye kalan o 50 milyon bile dünyada koronavirüsün varlığını sürdürecek, bulaştıracak. Yani sözün özü şu arkadaşlar.